Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Farklı bir örgü modeli ile tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelim 2 ilmekten oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 20 ilmek ile örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Örgümün arka tarafındayım. Örgümü ilk başlangıca özel bir sıra kurmam lazım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeği ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıra boyunca bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde örmemiz gerekiyor. Aynı lastik başlangıcı gibi olduğu için kıvrılma yapmıyor. Örgüye başlarken kenar ilmeğinden sonra düz ilmekle başlayıp ters ilmekle devam etmeniz gerekiyor. Bir düz, bir ters, kenar ilmeğini örerek arka sırada örgümü tamamladım. Şimdi örgümün ön sırasındayım ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilk ilmeğim düz. Bu başlangıçtaki düz ilmeğin ara boşluğuna giriyorum. Buradan yeni bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra düz ilmeğin kendisini düz olarak örüyorum. Bir ilmekten 2 tane ilmek elde ettim. Ters ilmeği tekrar ters olarak örüyorum. Düz ilmeğe gelince ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra ilmeğin kendisini düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Düz ilmeğe gelince ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum ve ilmeğin kendisini düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi aynen örerek devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzde düz ilmeklerin ara boşluğuna girerek yeni bir ilmek alıyoruz ve ilmeğin kendisini örerek burada düz ilmek sayısını 2 katına çıkartıyoruz. Ters ilmekleri aynen oldukları gibi örüyoruz. Kenar ilmeği ile ön yüzde örgümü tamamladım. Şimdi örgümün arka sırasındayım. İlk başlangıcı özeldi orası. Şimdi burada ilmek eksiltmemiz lazım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk düz ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Ters ilmeğim 2 tane çıktığı için bu 2 ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Düz ilmeğimi aynen örüyorum. Ters ilmeğimi 2 tane olduğu için ters örerek topluyorum. Ve tekrar ilmek sayısı eski haline gelmiş oluyor. Sıra boyunca bir düz, bir ters şeklinde örüyoruz. Fakat düz ilmeği aynen örerken ters ilmek 2 tane olduğu için bu ilmekleri birlikte örerek topluyoruz. İki ilmeği birlikte ters örerek topladım. Kenar ilmeği ile arka sırada örgümü tamamladım. Şimdi modelim ortaya çıktı. Bundan sonrasında aynı işlemleri tekrarlayarak örgümüze devam etmemiz lazım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk düz ilmeğimin ara boşluğuna giriyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum ve ilmeğin kendisini düz örerek 2 tane ilmek elde ediyorum. Devamındaki ters ilmeği aynen örüyorum. Fakat düz ilmeği önce ara boşluğuna girerek yeni bir ilmek çıkarttıktan sonra örüyorum. Modelimiz ayrıca bir düz bir ters şeklinde örüldüğü için kıvrılma yapmıyor. Başlangıcında lastik gerektirmiyor. Ama lastik gibi toparlayıcı özelliğe sahip değil. Bunu göz önünde bulundurarak istediğiniz her örgüde, hatta lastik yerine bile kullanabilirsiniz. Düz ilmeğin ara boşluğuna giriyorum, yeni bir ilmek alıyorum. Sonra ilmeğin kendisini düz örüyorum. Devamındaki ilmeğimi ters örerek kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi tekrar arka sırada göstermek istiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz ilmeğimi aynen olduğu gibi
düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi beraber ters örerek topluyorum. Düz ilmeğimi aynen örüyorum. Ters ilmeğimi örerken 2 ilmeği birlikte toplayarak örüyorum. Böylece eski sayıya tekrar geri gelmiş oluyoruz. Sıra boyunca bir düz bir ters şeklinde örmüş oluyoruz. Ters ilmekler 2 tane olduğu için birlikte toplamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi oldukça kolay örülerek hemen devam ederek üreyen bir örgü modeli oldu. Kullanacağınız ip ve şişin kalınlığına göre modelin görünümü de değişecektir. Ben bu parçayı 3 numaralı şiş ile çalıştım. Bu gördüğünüz parçayı ise 3,5 numaralı şiş ile çalıştım. Herhangi bir ajurı bulunmayan, başlangıcı kıvrılmayan bir örgü modeli. Dediğim gibi toparlayıcı özelliği olmadığı için bunu göz önünde bulundurarak lastik yerine de kullanabilirsiniz. Arka tarafı bakın bir ters bir düz şeklinde devam eden aynı lastik görünümünde bir örgü modeli oluyor. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.